Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere kayısı reçeli tarifi vereceğim ama bu normalden çok daha az şekerli bir kayısı reçeli olacak. Şimdi yapımına geçelim isterseniz. Benim 1,5 kilo orta yumuşaklıkta kayısılarım var. Daha sert de bulursanız onunla daha da güzel olur, daha da diri olur. Şimdi onları doğruyorum. Çünkü amacım reçel şeklinde böyle tane tane yapmak ama tabii ki daha sonra göreceksiniz videonun sonuna doğru marmelat haline getirip istediğimiz şekilde tüketebiliriz. Hamur işlerimizde de kullanabiliriz bu reçeli. Şimdi bütün kayısıları doğradıktan sonra 1,5 kiloya 400 gram toz şeker koyuyorum. 2 su bardağı dolusu. Büyükçe su bardağı bu. 240 mililitrelik. Yani 1,5 kilo meyveye 1,5 kilo toz şeker değil 400 gram toz şeker koyduk. Ben bütün reçellerime tarçın çubuğu ve karanfil eklerim mutlaka. Hem daha dayanıklı olmalarını sağlar, hem daha şekerini dengeler, hem de çok güzel bir lezzet verir. 2-3 tane tarçın çubuğu ve 7-8 tane karanfil koydum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ertesi güne kadar bekletiyorum. Yani en az 8 saat. Ya sabahtan akşama ya geceden sabaha. Bakın şeker kendi meyvenin de suyuyla birlikte eridi ve bu hale geldi. Ben hiç kapağını açmadım. Şimdi sizinle birlikte kameranın karşısında açtım. Artık pişirmeye başlayabiliriz reçelimizi. Önce orta ateşte bir kaynatacağım. Sonra kısığa, tamamen kısığa koyacağım. Köpürmemesi için yarım çay kaşığı kadar tereyağı koyuyorum içine. O kadar küçük ki çay kaşığının ucuyla. Asla hiçbir koku yapmaz ama köpürüp taşmasını engeller. Çok güzel bir usuldür. Bütün reçellerinizde koyabilirsiniz. Minicik bir tereyağı. Hatta böyle çok köpürürken onu attığınız an bile hemen söner köpükler. Şimdi kısık ateşte pişireceğiz. Çünkü az şeker koyduğumuz için meyvenin kendi şekerinin de çok güzel böyle karamelize olmasını istiyorum ki reçelimiz dayanıklı olsun, çabuk küflenmesin. Reçel yapanlar, bunun ustaları bilirler. Az şeker koyunca biraz daha çabuk küflenme olur. Ama kısık ateşte uzun süre pişirirseniz böyle bir riskten uzaklaşmış oluyorsunuz. Yaklaşık 45-50 dakika kadar kısık ateşte bunu pişirdim. Şimdi bir kontrol edeceğim. Bu da benim usulüm böyle. Herkesin farklı. Ben tabağa çay tabağına koyarım azıcık. O arada iyice kısarım yine altını. Buzlukta bir 5 dakika bekletirim. Şimdi buzluktan çıkaralım çay tabağındaki o reçeli. Bakalım kıvamı nasıl? Çok fazla durmadığı halde bakın gayet böyle yoğun şekilde akıyor. Demek ki daha da soğusa daha yoğunlaşacak. Şimdi limonunu sıkıyorum. Yarım limona yakın. Sıkıyorum ve altını kapatacağım. Şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi böyle dağıtmadan az şekerli olduğu için biraz daha yumuşak olabiliyor. Kibarca şöyle alt üst ederek ocağı kapatıyorum. Şimdi soğumasını bekliyorum biraz. O da neden biliyor musunuz? Tam kıvamını görmek için. Nasıl olsa bu konserve değil. Kaynar kaynar koymamız şart değil. O yüzden ben biraz soğuturum ocak üzerinde. Bir son kıvamını görürüm. Suluysa biraz daha pişirebilirim. Çok koyuysa da su ekleyebilirim. Şimdi kavanozlarıma koyuyorum. Güzelce kapatacağım ama kaynar kaynar şekilde konserve gibi de kapatabilirsiniz. Yeni kapak mutlaka kullanın konserve şeklinde. Az şekerli reçelleri açtıktan sonra yani bunu kullanmaya başladıktan sonra kavanozu açtınız. Daha kısa sürede tüketmeniz gerekir. Öyle 2 ay 3 ay tutamazsınız. Daha doğal bir reçel çünkü bu. Kavanozlarımı doldurdum. Şimdi siz de görün diye hem de bize şöyle kahvaltıya açıkta bulunsun. Küçük bir kaseye de koyuyorum. Ben geçenlerde deve armuduyla yapmıştım. Hayatımda yaptığım en güzel reçellerden biri oldu. Böyle iri iri doğradım yine. Onu çekmedim nedense. Hani ilgi görmez diye düşündüm. İnanılmaz güzel oluyor armutla da. Ama deve armuduyla. Reçellerimiz hazır. Bunlar peçete, renkli peçeteler ama buzdolabına koyunca ıslanıyor.
Açıkta durursa çok şık duruyor, güzel. Şimdi bu reçelimi ben daha sonra bir tarifte kullandım. Sürekli takipçilerim bilirler. Tavada bir rulo pasta yaptım. Aslında İsveç rulosu yaptım. Onun linkini de aşağıya açıklamalara koyacağım. Deneyebilirsiniz. O da çok güzel oldu. Bu güzel hafif reçeli pankeklerin arasına sürebilirsiniz. Normal çırptığınız keklere böyle tane tane aralarına serpiştirebilirsiniz. Örneğin keki pişirdiniz, en üzerini bu marmelatla süsleyebilirsiniz. Bolca da Hindistan cevizi serpin, nefis bir görüntü olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer tarifi ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini açın lütfen, tümü diye işaretleyin. Bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.